İlk ilişkim arkadaşlıktan sevgililiğe evrilmişti. Yani aslında bu videoyu zamanında friendzone'dan çıkmış birisi olarak çekiyorum. Karşındaki kişinin seni arkadaş olarak görüp de romantik olarak düşünmemesinin en büyük sebebi ona çekici gelmemen. Sonuçta arkadaşsınız, iyi anlaşıyorsunuz ama karşındaki kişinin içinde kıpırtı yok. Fiziksel görünüşünü geçiyorum. Evet, dış görünüşünü de geliştirmek zorundasın. Ama bir kadın bir erkeğin dış görünüşünden daha çok yetkinliklerine bakar. En azından kaliteli kadınlar böyledir. Yani bir kadın karşısındaki erkeği tipine ya da sadece boyuna göre seçiyorsa zaten böyle kadınlardan uzak dur. bu tarz insanlarla ne işin var? Ayşe'den hoşlanıyorsun diyelim ve senin de ismin Faruk olsun. İlk defa kullandığım bir isim. Daha önce hiç kullanmamıştım tabii ki de. Ayşe'nin kafasında bir Faruk modeli var. Ya işte Faruk böyle konuşur, Faruk'un hobileri şunlardır, Faruk buralara gider eğlenmek için, Faruk'un fiziksel görüntüsü böyledir, şöyledir, böyledir. Bir Faruk var aklında. Ve senin friendzone'dan çıkmak için yapman gereken ilk şey Ayşe'nin kafasındaki bir Faruk modelini yıkmak. Çünkü o Faruk onun biricik arkadaşı. Ne zaman istese Faruk'la konuşur, Faruk'a derdini anlatır ve Faruk ona asla farklı bir gözle bakmaz. İlk önce bu Faruk'u değiştirmen lazım. Bunu yapabilmek için Ayşe'den uzak durduğun birkaç aya ihtiyacın var. Yaz tatili bu iş için biçilmiş kaftan aslında. Sonuçta muhtemelen Ayşe'yi birkaç ay boyunca görmeyeceksin. Yaklaşık 3 ay boyunca. Ve bu ayda ne kadar değişebiliyorsan değiş. O Ayşe'nin kafasındaki işte bu arkadaş ama çok da çekici olmayan Faruk imajını değiştirmen lazım. Artık Ayşe seninle karşılaştığı zaman, bu illa yaz zamanında olmak zorunda değil bu arada. Diyelim ki Ayşe üniversitedir ve Erasmus'a gitmiştir, geri gelmiştir. Bu da olabilir, fark etmez. Karşındaki insanı görmediğin birkaç aya ihtiyacın var. Bu Faruk'un artık değişmiş olması lazım. Çünkü kadınlar erkekleri genelde bir kalıbın içine koyar. İşte bu arkadaş değil, bununla belki. Yani genel olarak insanlar böyledir ama erkekler biraz daha az seçici. Ve eğer seni arkadaş olarak etiketlediyse kafasındaki Faruk'u değiştirmen lazım ki aranızda belki bir şeyler olsun. Bu birkaç ay yok oldun diyelim. Aradaki değişimleri Ayşe hiçbir şekilde göremiyor. Yani işte sen spora gidiyorsun, bir şeyler yapıyorsun da Ayşe'nin haberi falan yok. Ya Ayşe'nin ilk karşısına çıktığın zaman nasıl bir tepkisi olacak sence? Düşünsene eskiden tüm gün oyun oynuyordun. Kocaman bir göbeğin vardı. Sürekli sorumluluklarından kaçıyordun ve ona göre de bir karakterin şekillenmişti. Ama yeni Faruk öyle değil. Yeni Faruk sorumluluk almaktan kaçmayan, söylemek istediği şeyi karşındaki insanı kırmadan ve çekinmeden söyleyebilecek birisi. Ayşe yine de bu Faruk'la arkadaş olmak mı isteyecek? Yoksa biraz daha ilerisini mi? Karşında sonuçta bir kadın var. Her ne kadar reddetsen de işte ben aslında feministim, ben aslında feminenim. Umurumda değil. Binlerce yıllık evrim boşuna değil. Kadınlar günün sonunda kendisinden emin ve kendilerinden daha maskülen bir erkek arıyorlar. Maskülenliği de kısaca testosteron hormonunun sana yüklediği bazı görevler, bazı sorumluluklar, toplum tarafından yüklenen bazı görevler, bazı sorumluluklar olarak kısaltabiliriz. Ve maskülenlik kötü bir şey değil, toksik bir şey hiç değil. Ve bir erkeğin olmaması gereken bir şey hiç değil. Maskülenlik her erkekte ve her kadında vardır ama erkeklerdeki oranı çok daha fazladır. Erkeklerde feminenlik de vardır. Hiçbir erkek %100 maskülen olamaz. Olmaması da gerekir. Yoksa zaten muhtemelen hayvan gibi bir şey olurdu. Bir ayı gibi bir şey. Ama istediğimiz bu değil. Sonuçta hala bir insansın. Ve feminenlik ve maskülenlik dengesini koruyabiliyor olman lazım vücudundaki. Ve bir erkek ne kadar çok ortaya yaklaşırsa, ne kadar çok %50 feminen, %50 maskülenliğe yaklaşırsa, hatta feminenliğe daha da çok kayarsa, %60 feminen, %70 feminen, ona göre dengesinde bir kadın bulmaya evrilecektir. Yani atıyorum senin Ayşe %80 feminen ve %20 maskülen bir kadın olsun. Yani oldukça feminen bir kadın aslında. %80 diyorsun. Ve sen de diyelim ki %60 maskülen, %40 feminen bir erkek ol. Faruk da böyle birisi. Ayşe seni çekici bulmayacak. Çünkü onun feminenlik ve maskülenlik dengesine uymuyorsun. O daha çok maskülen erkeklere yönelecek muhtemelen. Ama sen ne zaman biraz daha maskülen olursun? Artık aslında Ayşe'nin o radarına girmeye başlarsın. İşte o zaman Ayşe seni çekici buluyor. Etrafımdaki kızlardan ve gerçekten bak neredeyse %90'ı, %95'i aynı şeyi söylüyor. En çok nefret ettikleri şey kırılgan, sürekli söylenen ve trip atan erkek. Bunu o kadar fazla duyuyorum ve o kadar fazla bıkmışlar ki sürekli diyorlar işte erkek kalmadı günümüzde, yok şöyleler yok böyleler. Erkekler de sürekli şey diyor işte kadınlar bizden çok fazla şey bekliyor. Kadınlar senden çok fazla şey beklemiyor. Aslında sen bunların hepsini yapabilirsin çok rahat bir şekilde. Sadece etrafındaki insanlar sana sürekli şey aşıladı. Hayır işte bunları yapabilirsin. Hayır bunları yapmasan da olur. Sana sürekli bu aşılandığı için ve işine de geliyor. Çünkü bu daha az sorumluluk demek. Ama daha az sorumluluk demek, daha az saygı da demek. Bunların bilincinde ol. Şunu anlamanı istiyorum. Bu red pill olayı ya da alfa erkek olayı falan değil. Yok işte red pill şöyle diyor. Yok toksik insanlar böyle der. İşte Furkan çok toksiksin. Bu tarz bahanelerle bu konuyu yabana atmana izin vermeyeceğim. Bu videoda sorumluluklarından kaçamayacaksın. Benim açıklamak istediğim tek şey şu. Daha maskülen birisi olmaya çalış. Eğer değilsen sorumluluklarından kaçma. Sorumluluklarından kaçma ve sızlanıp durma. Bir şey yaparken of ya yine işte bu şöyle böyle. Konuşman şu anda neyi değiştirecek ya da sızlanıp durma. Bir sorumluluğun varsa kalk yap. 2 tane konuşmuşsun ya da konuşmamışsın gidip yapmışsın ne farkı var? Her türlü yapacaksın sonuçta günün sonunda. Ya biraz daha sorumluluk sahibi ol. Ve Ayşe'ye aslında sorumluluklarından kaçmayan, bir şey yaparken sürekli sızlanmayan ve kendinden emin birisi olduğunu göster. Tek amacım bu. Tek anlatmaya çalıştığım şey bu. Sonuçta sen daha en ufak bir problemden kaçmaya çalışıyorken, en ufak bir sorumluluktan kaçmaya çalışıyorken ve en ufak şeyde sızlanıp duruyorken Ayşe gelip de Faruk bana çok güven veriyor. Onu ne kadar da
Beğendiğimi anlatamam şu anda demeyecek. Hedeflerin olmalı. İstersen bir müzik grubunda vokalist ol, istersen çöpçü ol, istersen üniversitede oku, istersen okuma, bir işte çalış, bir şeyler yap. Ama günün sonunda her zaman işte bugünü de atlatalım, yarına bakarız değil de birazcık gelecek için hedeflerin olsun, bazı planların olsun. Ne meslek yapıyorsan yap. Özellikle öğrencilerin yapabileceği en mantıklı meslek herhalde garsonluk olur ya da baristalık. Ve bu tarz işlerde mesela inanılmaz network olanakları var. Biraz düşün abi, ben şu anda garsonum, ne yapabilirim? Bunları yapabilirim, tamam, okey. Gelecekte neler yapabilirim? Şu anda garsonluk yapıyoruz, tamam, ya da baristalık yapıyoruz, 2-3 tane içecek hazırlıyoruz da geleceğimi nasıl daha sağlam atabilirim? Biraz bunları düşün. Çünkü hiçbir kadın gidip de çocuklarının ve kendisinin geleceğini güvenceye alamayacak bir erkekle ya da onların yanında bulunurken kendine güven veremeyecek bir erkekle beraber olmak istemez. Sonuçta sen daha önündeki 1-2 yıl için planın bile yoksa niye bir kadın seninle beraber olmak istesin ki? Aslında en önemli maddelerden bir tanesi özgüven, ama sen bazı alanlarda yetkin oldukça, artık kendini geliştirdikçe bazı alanlarda özgüvenin de zaten artacak. Buna ekstra olarak üstüne çalışmana vesaire gerek yok. Sonuçta birçok konuda yetkin ve kendisinden emin bir insanın özgüven sahibi olmama ihtimali yok. Son kez şundan da bahsedeyim. Yorumlarda göreceksin muhtemelen. Furkan haksız, Furkan şöyle, Furkan böyle. Bak, ben her insan için bunu söylemiyorum. Bu insanların %100'ü için geçerli olmasa da %99,5'u için, %99,8'i için geçerli olan bir şey. Sürekli azınlıkları işin içine koyarak düşünemeyiz. İşte ama işte Ayşe değil de Beril böyle yapıyorsa işte sen de böyle yapman. Bunları sürekli konuşamayız en küçük ayrıntısına kadar. En genel geçer şekilde anlatmaya çalışıyorum bu videoda. Bütün insanların böyle olmadığını farkındayım ama sen de çok yüksek ihtimal bu %99,5'luk kısmın içindesin. Ya da Ayşe de öyle. Ama yine de diyorsan Furkan sen çok toksik şeyler söylüyorsun. İşte her erkek böyle olmak zorunda değil. Peki. Tamam, madem gerçekleri reddedip kafanı dikine gitmek istiyorsun, lütfen dene. Kendi bildiklerini dene. Bakalım işe yarıyor mu? Görürüz. Çıkabiliyor musun, çıkamıyor musun? Friendzone'dan görürüz. En kötü anına bile iniyorum beni.